Ve beni uyandıran kişi o gece hayatta değildi. Karakol haritada adı zor bulunan bir yerdeydi. Yol dediğin iki teker izinden ibaretti. Kışın kapanır, baharda çamur deryasına dönerdi. Telefon bazen çeker, bazen çekmezdi. Gece olduğunda gökyüzü, şehirde görmeye alıştığın o gri perde gibi değil, kara bir deniz gibi olurdu. Yıldızlar bile sanki fazla yakındı, bakınca donacakmışsın gibi. Nöbetler, askerliğin en ağır tarafı o nöbetlerdi. Bir gün içinde 2 kez, bazen 3 kez. Gündüz nöbeti başka, gece nöbeti başka. Gece nöbeti insana düşman gibidir. Bedenin uyku diye bağırır. Göz kapakların sanki içine kum doldurulmuş gibi ağırlaşır. Her şey aynı görünür. Karanlık, duvar, tel örgü, gözetleme noktası. Ve insan işte o an beyninin en kuytusundan gelen sesleri duymaya başlar. Bizim karakolda bir şey daha vardı. Anlatılanlar. Her karakolun bir hikayesi olur. Bizimkinin de vardı. İlk haftamda koğuşta tanıştığım yaşça büyük bir uzman sigarasını söndürürken demişti ki, gece nöbette birini görürsen korkma. Ne göreceğim komutanım diye sormuştum. Komutan değil uzmanım dedi. Sonra sesi kısılmıştı. Burada dolaşan biri var. Herkes gülmüştü o an. Hadi be demişlerdi. Dağ başında hayalet mi olur? Uzman gülmemişti. Sadece bakmıştı. Bakışında şaka kaldırmayan bir şey vardı. Sonra bir gece bir başka asker koğuş kapısının kendiliğinden açıldığını söyledi. Bir gece telsizde anlamsız bir parazit, kelimeye benzeyen kısa bir fısıltı gibi duyuldu. Bir gece nöbet kulübesinin camına tık tık vuruldu. Dışarıda kimse yoktu. Bunlar tek tek yaşandığında insan olur der geçer. Rüzgar dersin. Metalin genleşmesi dersin. Yorgunluk dersin. Ama üst üste gelince insanın içi nedensiz bir şekilde hazırlanır. Benim nöbet gecem de öyle bir gecenin içindeydi. O gün çok yorulmuştuk. Kar temizliği, devriye, içtima. Üstüne bir de gece nöbeti yazılmıştı. Akşam yemeğinde kimse konuşmuyordu. Kaşık sesleri bile yorgun çıkıyordu. Koğuşa geçince ranzama uzandım. Gözüm tavanı seyrederken içimde tuhaf bir sıkışma vardı. Korku değil ama sanki başka bir şey. Başka bir şey yaklaşıyor gibiydi. Sonra nöbet saati geldi. Silahımı aldım. Teçhizatımı kontrol ettim. Montumu giydim. Kapıyı açtım. Dışarı adım attığım an yüzüme soğuk bir tokat gibi çarptı. O kadar keskin bir soğuk ki insanın burnunun içi sızlar. Gökyüzü pusluydu. Ay vardı ama sanki bir tülün arkasından bakıyordu. Tel örgüler buz tutmuş, beton duvarlar beyazlaşmıştı. Nöbet yerine yürürken ayak seslerim karda boğuk boğuk çıkıyordu. Uyanık kal, uyanık kal. Kendi kendime bunu tekrar ediyordum. Nöbetin ilk saati her zaman kolaydır. İkinci saat başlar ağırlaşmaya. Üçüncü saat... İşte o saat insanın iradesini sınar. Ben de üçüncü saate doğru göz kapaklarımın arasına bir ağırlık çöktüğünü hissettim. Bir anlık dalgınlık. Bir saniye kapatsam ne olur hissi. Sonra bir anda sanki biri boğazımdan tutmuş gibi irkildim. Arkamdan bir ses gelmişti. Net, sert, emir gibi. Asker, uyuma, kalk. İçimden bir ürperti geçti çünkü o ses bir komutan sesiydi. Şaka değildi, şaka olsa bile insan o tonda şaka yapmaz.
Hemen doğruldum. Omuzlarımı geriye attım, başımı çevirdim. Karanlığın içinde bir silüet duruyordu. İlk gördüğüm şey üniformaydı. Dümdüz duruşu, omuzlardaki çizgi, başındaki bere. Ay ışığı az da olsa vuruyordu. Üniforma sanki hiç kirlenmemiş gibiydi. Ama yüzünü tam seçemiyordum. Sanki ay ışığı özellikle oraya düşmüyordu. Çenesinin çizgisi belliydi, burnunun gölgesi vardı ama gözleri karanlıktaydı. "Emredersiniz komutanım," dedim. Sesim bir an titredi, hemen toparlandım. O an aklıma geldi. Bu saat, bu komutan neden burada? Karakolda komutanlar olurdu elbette ama gece 3'te nöbet ortasına tek başına gelmesi... Bir de adım sesi duymamıştım. Komutan bir adım yaklaştı. Ay ışığı biraz daha vurdu. Ve ben onu o an daha net gördüm. Yüzü solgundu, öyle hasta gibi solgun değil. Sanki hayatın rengi çekilmiş gibi. Gözleri yüzünün en karanlık yerinde kalıyordu ama bakışı garipti. Sert değil, öfkeli değil. Daha çok aceleci ve endişeli. Bir an dudakları kıpırdadı. Sanki bir şey söyleyecek gibiydi ama söylemedi. Sadece başını hafifçe karakolun içine doğru çevirdi, sonra tekrar bana baktı. O an içimde bir his yükseldi. Bu bir uyarı. Komutan yavaşça arkasını döndü. Karanlığa doğru yürümeye başladı. Ben gözlerimi ondan ayıramadım. Bir adım attı, 2 adım attı, 3 ve sanki gece onu yuttu. Böyle köşeyi döndü, kayboldu gibi değil. Karakolda her yer açıktı. Duvarın arkasına saklanacak yer yoktu ama bir an oradaydı, bir an sonra yoktu. Ben olduğum yerde kala kaldım. Nefesim buhar olup önüme dağıldı. Gördün mü gerçekten? Uyku mu bu, yorgunluk mu bu? Tam bunları düşünürken karakolun içinden bir ses yükseldi. Önce bir pat gibi bir ses. Sonra bir diğeri. Ardından bir anda her şey karıştı. Bağırışlar, koşuşturma, telsiz cızırtısı. Alarm, alarm. Sesler karakolun içine dalga dalga yayıldı. O an içimdeki tüm uyku bir anda silindi. Bedenim kendi kendine hareket etti. Silahımı daha sıkı kavradım. Nöbet yerimin prosedürüne göre mevzi aldım. Gözlerim karanlığı tarıyordu. O an anladım. Komutanın sesi boşuna değildi. Karakol kısa süreli ama çok yoğun bir kargaşanın içine girdi. Bu kısmı anlatırken kelimeleri dikkatli seçiyorum. Çünkü gerçek hayatta yaşanan şeylerin hikaye gibi anlatılmasını doğru bulmuyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. O gece karakolun üstüne bir gölge çöktü. Sesler bir süreliğine dünyanın tüm gürültüsünü sildi. İnsan kalbinin göğsüne nasıl vurduğunu duyuyordu. Sonunda her şey yavaş yavaş duruldu. Gecenin soğuğu geri geldi. Korkular kaldı. Barut, toz, beton, ter ve o sessizlik. Sanki az önce yaşananlar hiç olmamış gibi daha yeniden susmuştu. Ama karakolda kimse susmuyordu. Herkesin yüzü bembeyazdı. Sabaha karşı her şey durulduğunda karakolun üstüne ağır bir sessizlik çöktü. Silah seslerinin yerini nefes alışlar ve kısa, fısıltı halindeki konuşmalar aldı. Kimse yüksek sesle konuşmuyordu. Sanki sesimizi yükseltirsek gece geri dönecekmiş gibiydi. Komutanlar içeri geçti. Sayım yapılacaktı. Biz sıraya dizildik. İsimler tek tek okundu. Burada, burada, burada. Ben isimlere değil yüzlere bakıyordum. Herkes yorgundu. Herkesin yüzünde aynı ifade vardı. Bitti mi gerçekten? Ama bir şey var. Bir şey eksikti. Bir yüz yoktu. Kendime kızdım. Saçmalama dedim, gecenin etkisi. Ama içimdeki huzursuzluk geçmedi. O nöbette karşılaştığım komutan
Yoktu. Bakışlarım karakolun içine kaydı. Merdivenlere baktım, koridora baktım, kapı önüne baktım. Yoktu. Dayanamadım. Yanımdaki tim komutanına yaklaştım. Komutanım dedim. Sesim farkında olmadan alçalmıştı. Bir kişi eksik gibi. Komutan kaşlarını çattı. Kim eksik? Bir an duraksadım. O ana kadar aklımdaki kişinin adını hiç düşünmemiştim. Nöbette beni uyaran komutan dedim. Az önce buradaydı. Komutan bana baktı. Bakışı sert değildi ama anlamaya çalışır gibiydi. Hangi komutan? Boğazım düğümlendi. Yüzbaşı ya da astsubay emin değilim. Üniformalıydı. Nöbet yerime geldi. Uyuma dedi. Komutanın yüzü bir anda değişti. Gözlerindeki ifade anlamadığımdan çıkıp bir şeyler yanlışa döndü. Evlat dedi. O gece o bölgede nöbete gelen başka komutan yok. Kalbim hızlandı. Ama dedim konuştu benimle, emir verdi. Komutan bir şey söylemedi. Başını çevirdi. Diğer komutanlara baktı. O sırada karakolun önünde bir hareketlenme oldu. İki asker yavaş adımlarla yaklaşıyordu. Aralarında bir sedye vardı. Üstü örtülüydü. O, içimdeki o eksiklik hissi bir anda yerini ağır bir gerçeğe bıraktı. Komutan sessizce konuştu. Şehidimiz var. Sedye yere bırakıldı. Herkes sustu. Örtü biraz aralandı. Ben yaklaşamadım. Yaklaşmaya cesaret edemedim. Ama örtünün altından görünen üniforma, o üniforma. Benim nöbette gördüğüm üniformaydı. Dikişi, omuzdaki izi, beresinin şekli. Komutan çok sakin bir sesle konuştu. Astsubay, 3 gün önce şehit olmuştu. Bugün resmi cenaze işlemleri tamamlanacaktı. Dizlerim titredi. Ama dedim bu gece nöbetteydi. Komutan bana baktı. Uzun uzun bana baktı. Sonra sadece şunu söyledi. O nöbeti yarım bırakmazdı. Ben o gece bir hayalet görmemiştim. Bir korku figürüyle karşılaşmamıştım. Ben görevini hala yapan bir askere denk gelmiştim. Ama az önce nöbetteydi diye fısıldadım. Yanımda duran yaşlı bir uzman bana döndü. Bakışı yorgundu. Çok şey görmüş insanların bakışı. Sesini fazla yükseltmeden söyledi. Evlat, o astsubay 3 gün önce şehit oldu. Bu karakolun içine son kez dolaştığı söylenir. Uyuyanı kaldırır. Çünkü nöbet yarım bırakılmaz. Ben boğazım düğümlenmiş halde olamaz demek istedim ama olamaz dediğin şey bazen olur. O gün komutanın adını öğrendim. O gün herkesin anlattığı şeyin aslını öğrendim. Meğer o karakolun en sevilen astsubaylarındanmış. Askeri kollayan, sert ama adil, nöbette asla taviz vermeyen birisi. Karakolda kim ne derse desin, o işi doğru yapalım dermiş. Ve şehit olduğu gün son görevi de nöbetteymiş. İnsan böyle şeyleri duyunca aklı hemen tesadüfe kaçıyor. Ama benim içimde bir şey tesadüf demiyordu. Çünkü komutan bana uyuma demeseydi, ben o an bir saniyeliğine gözlerimi kapatsaydım, belki o an olup biteni kaçıracaktım. Belki panik olacaktım. Belki yanlış yerde duracaktım. Belki bu hikayeyi anlatan ben olmayacaktım. Birkaç gün sonra koğuşta gece yine bir şey oldu. Telsiz nöbet değişiminde yine parazit yaptı ama bu kez parazitin içinde sanki bir kelime vardı. Tek kelime. Bir arkadaş duydunuz mu dedi. Herkes sustu. Ben o an içimi dinledim. Bir süre sonra parazit kesildi. O kelimeyi sadece ben duymuştum gibi geldi bana.
Uyanık. Yutkundum. O gece ranzama uzandığımda gözümü tavana diktim. Uyumak istemiyordum. Uykunun kendisinden değil, uykunun dalıp gitme halinden korkuyordum. Kafamın içinde aynı sahne dönüyordu. Komutanın karanlığın içinden belirmesi. Sesinin netliği. Yok oluşu. Bir ara koğuş kapısı hafifçe gıcırdadı. Ben refleksle başımı çevirdim. Kapı aralıktı. Koridor karanlıktı. Ama sanki orada biri vardı. Görmüyordum ama hissediyordum. Kalbim hızlandı. Saçmalama dedim kendi kendime. Korku hikayesi dinlemiyorsun, burası karakol. Ama içimdeki his mantığı dinlemiyordu. Bu sırada kapı daha da açıldı. Gıcırdadı. Ve koridorun karanlığından gelen bir ayak sesi duydum. Yavaş ve ölçülü. Bir komutan yürüyüşü gibi. Nefesimi tuttum, kımıldamadım. Ama ayak sesi koğuşun içine kadar gelmedi. Kapının eşiğinde durdu. Sanki birisi içeri bakıyordu. Sonra geri gitti. Kapı kendi kendine yavaşça kapandı. O an gözlerim doldu. Korkudan mı? Hayır. Ben o an bir şeyi anladım. Karakolun içinde dolaşan şey korkutmak için dolaşmıyordu. O görevini sürdürüyordu. Terhis günüm geldiğinde herkes sarıldı, helalleşti. Kışla kapısından çıktığımda güneş gözüme fazla parlak gelmişti. Şehre vardığımda insanların rahat yürüyüşü, telefonlarına dalışı, gülüşleri bana yabancı gelmişti. Bir süre geceleri uykumda irkildim. Rüyamda aynı sesi duydum. Asker uyuma! Kalk! Uyandığımda ev sessiz olurdu ama içimde karakolun o gecesi yankılanırdı. Aylar sonra bir gün haberlerde bir şehit haberi gördüm. Ekrandaki yüzlere baktım. O an içimde aynı düğüm oluştu. Ve bir şey daha. Herkes Allah rahmet eylesin dedi. Ekran değişti. Hayat akıp gitti. Ama ben biliyorum. Bazı insanlar görev bitse bile bitirmez. O gece bana uyuma diyen komutan belki sadece beni değil, karakolu uyandırmıştı. Belki o son kez kontrol yapmıştı. Belki de o an artık bu dünyada olmasa bile bıraktığı düzenin bozulmasına izin vermemişti. Şimdi bazen gecenin bir vakti evde tek başıma otururken saat 3'e yaklaşınca balkondan dışarı bakarım. Sokak lambaları titrer. Rüzgar bir an kesilir ve ben bir anlığına karanlığın içinde o silüeti görür gibi olurum. Üniforma, dümdüz duruş, görünmeyen gözler. Sonra içimde bir his yükselir. Korku değil, saygı. Çünkü bazı nöbetler vardır. İnsan terhis olsa bile içinde sürer. Bazı askerler vardır. Adı şehit olur ama nöbeti bırakmaz. Ve ben her seferinde aynı cümleyi fısıldarım. Komutanım, emredersiniz.